Evet. Karşıladı bile. Şu an karşımızda bir sürü fil var. Lan adam ezecek. Adam korktu. Dayı yine ezileceksin. Evet, bu yolu kesinlikle terlikle yürümeyin. Ayakkabı lazım. Baksanıza burada insanlar çıkmakta çok zorlanıyor. Oo, gözlere bak. Benim umudum vardı yine. Dur lan şimdi açar, şimdi açar ama açmadı. Hayatımızda bir kereden gelebileceğimiz bir yerde maalesef hava böyle. Göremedik. Selam dostlar, alemi ve ailenizin en değişik anına hoş geldiniz. Uzun zamandır şöyle huzurlu, mutlu, sakin, turist gibi bir gezi yapmıyordum. Irak'taydık, orada abi ne bileyim IŞİD'in DAEŞ'in yıktığı köyleri gez, fakirlikleri gör, içimiz bunu almıştı. Ondan sonra Bangladeş'e gittik, sonra Nepal'e gittik. Orada fakirlik, zor hayatlar vardı, kaos vardı, ayrı bir sıkıntıydı. Ondan sonra Hindistan vizesi almaya çalıştık, uğraştık. Oradan gittik Tayland'dan gezemedik. Myanmar'a gittik. Myanmar'da istediğimize ulaşamadık. Ailemizi göremedik. Şu an Sri Lanka'ya geldim. Ve daha önce de söylemiştim zaten. Hatırlayanlarınız vardır. Burada biraz turistik bir gezi yapacağım. Artık yani hakikaten senelerdir geziyorum. Hep bu tarz ülkeler. Hindistan, Pakistan, Cart. Artık gerçekten biraz rahatlamak istiyorum. Biraz değiştirmek istiyorum. Bu sene artık Avrupa'ya da gitmek istiyorum. 2025 yılında. Bir Kuzey Afrika'ya gideceğim. 2-3 ülkeye gezeceğim. Ondan sonra Avrupa'ya gideceğim. Yani artık nereye kadar abi bu zor yolculuklar dedim. Ve bu Sri Lanka gezisi de bu kırılmanın bir başlangıcı. Artık yani yeni bir sezon başlıyor, yeni bir seri başlıyor diyebiliriz. Turist yani Sri Lanka'ya bir turist gelse nasıl gezecek onu izliyorsunuz. Ben zaten size söylemiştim. Artık hani sosyal medya gerçekten kurtarmıyor. Tur yani sizleri getirip gezdirmeyi düşünüyorum. Şimdi benim bir tane arkadaşım geldi. Sri Lanka'ya şu an 2-3 bölüm boyunca birlikte onunla beraber gezeceğiz. Ben şimdi hiç turistik gezi yapmadığım için şu an kendim tecrübeleniyorum. Bir arkadaşımı gezdirerek de onu işte ne ister ne. Şimdi bana kalsa ben mesela şurada çadırda da yatarım ama işte bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Bir insan hayatında ilk defa yurt dışına çıkan bir insan buraya geldiğinde ne bekler, ne bekliyor, ne umuyor. Onları tecrübe edeceğim. Hem ben öğreneceğim hem de bu süreçte size buraları tanıtıyor olacağız. Şu an ilk önce Sri Lanka'daki bir fil yetimhanesini ziyarete geldik. Biz sabahın erken saatinde geldik. Araba kiraladık. Her şeyin fiyatını size söyleyeceğim bir video olacak. Yani Sri Lanka'yı gezmek isteyenler bu videoyu izleyerek fikir sahibi olabilecekler. Benim kanalımda da artık bu tarz videolar olacak. Şimdi bir kahvaltı sofrası kendimize kurduk. Böyle Türk kahvaltısı yok zaten malum. Parça parça bir şeyler yapmaya çalıştık. 2 tane omlet söyledik. Tereyağıyla reçel vardı. Tost ekmeği söyledik. Böyle meyve. Bunları da gerçi kendileri getirdi. Sütlü çayımız var. Zaten burada çay meşhur. Seylan çayı ya da kaçak çay. Aslında orası burası. Memva, Sri Lanka çayı. Bu da Sri Lanka usulü omletmiş. Ama şu yani omleti yapıp getirmeleri yarım saat sürdü. Ve sonunda da omlet soğuk gelmiştir muhtemelen. Maalesef burada böyle Türkiye'deki gibi değil. Bu konuda Türkiye'nin değerini bilin. Hizmet sektörü bize mükemmel. Evet, filler ülkesi. Geldiğimiz yerde böyleydi. Valla 2 kişi 7 kişi doyduk. Meyvesi, sebzesi her şey vardı. Yaklaşık 500 TL bir fiyat verdik. Sri Lanka'da yeme içme gayet uygun. Konaklama da uygun. Bir tane şimdi araba kiraladık. Sri Lanka'da şimdi bir sürü gezilecek ve görülecek yerler var ama buralara toplu ulaşımla gitme şansınız yok. Şu anki benim yaptığım tarzda turistik bir seyahat yapmak istiyorsanız ya bir tur arabası bulmanız lazım ya da bir tane araba kiralamanız lazım. Ama araba kiralamayı önermiyorlar çünkü buradaki şoförler hakikaten böyle manyaklık yok. Çok sıkıntılı. O yüzden bize şoförlü bir araba kiraladık. Bu bizim aracımız. Onun da detaylarını anlatacağım.
Evet, şimdi arkadaşlar bu fil yetimhanesinin olduğu alana giriş saat 8.30'da başlıyor. Ama buraya geldiğiniz zaman nehre inip filleri görmek istiyorsanız, yani fillerin dibine kadar gitmek istiyorsanız da öğleden önce sadece 10 ile 12, öğleden sonra da sadece 2 ile 4 arasında gidip filleri görebilirsiniz. İsteyenler aynı zamanda da fillerle yüzebiliyor. Şu an buradaki güncel fiyat 2025 Ocak'tan itibaren kişi başı 15 dolar artı da %18 KDV'si var. O da 5.400'e falan geliyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu fiyatlar sadece içeri girmek, filleri görmek ve nehre girmek için. Ama bazı insanlar fillerle birlikte yüzmek istiyor. İşte o insanlar da ekstradan 885, yani bir KDV'siyle yaklaşık sanırsam 1000 rupi daha vermek istiyor. Sri Lanka'nın para birimi Sri Lanka rupisi. Onun için de yani bunun fille şu sahneyi yaşamak istiyorsanız da saat 10-15'ten sonra başlıyor. Şu an saat 9. Biz bir saat içeride dolanacağız. Ondan sonra arkadaşım fillerle yüzmek istedi. O fillerle yüzecek ama ben fillerle dokunmayacağım ya da onlarla yüzmeyeceğim. Fil yetimhanesinin içine girdik ve şimdi bir sürü fil bizi karşılayacak derken karşıladı bile. Şu an karşımızda bir sürü fil var. Abi şunun büyüklüğüne bakın. Şimdi burası aslında tamamen yetimhane. Fillerin üstüne oturmak, onları işte üstüne binip başka aksiyonlar yapmak ya da işte burada gösteri gibi hiçbir kavram yok. Buradaki olay tamamen aslında bir yetimhane. 1975 yılında Sri Lanka hükümeti buradaki hayvanları koruma ve doğa parkı şöyle bir şey yapmış. Vahşi doğada çok fazla yetim kalan fil varmış o zamanlar. Ve onlara bakmak için buradaki bakım merkezini açmışlar. 25 dönümlük bir arazi burası. Ve o zamanlardan beri yetim fillere burada bakıyorlar. Yetim fillere, sakat fillere bakıyorlar. Tabii ki zaman içerisinde burada filler birbirleri arasında çoğalmaya başlamış. Ve bugün burada şu an yaklaşık 80 civarı fil yaşamını sürdürüyor. Gebaliçim, mebaliçim, me. Abi ne kadar enteresan hayvanlar var dünyamızda gerçekten. Daha önce Tayland'da bundan daha iri filler görmüştüm. Bu da gerçekten çok iri. Filleri de besleyebiliyorsunuz ama filleri de beslemek için yanlış bilmiyorsam 600 rupiye meyve alıyorsunuz. Ondan sonra filleri besliyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Dünyanın en iri hayvanı ama sadece sebze meyve yiyor. Filin dişini merak edenler varsa şu gördüğünüz şey filin dişi. Ve bu diş nereden baksanız böyle 36-37 numara ayakkabı kadar vardır. Şimdi burada şey anlatmaya çalışıyorlar bence. Fillere binmek sandığınız kadar aslında üzücü bir şey değil. Çünkü işte filin ağırlığı işte 5000 kilogram, atın ağırlığı diyor 500 kilogram. Şimdi 50 kiloluk bir adam ata bindiği zaman atın onda bir ağırlığını, file binmek istediğiniz zaman 90 kilo yük veriyorsunuz file. Bu da filin 55'te biri ağırlığına tekabül ediyor diyor. Yani ata binerken laf etmiyorsunuz da niye file binerken laf ediyorsunuz mu diyorlarsa eğer bilemedim. En irisi bu galiba. Arkasında adam var, adam gözükmüyor. Evet, artık saat 10'a doğru yaklaşıyor. Filler saatleri ezberlemiş. Burada otlanıyorlardı. 10'a 10 var şu an ve yavaş yavaş geldiler çıkış alanının önüne. Buradan da nehre yürüyecekler. Dibimize kadar geldi filler şu an. Abi inanılmaz bir an yalnız şu an var ya. Tonlarca ağırlığındaki hayvan dibinize kadar geldi. Gel Baliçim gel. Dibimize kadar geldi. Lan adam ezecek. Adam korktu. Dayı yine ezileceksin. Senelerdir şu sahneyi izliyordum. Gelip görmek bugünmüş. Abi özellikle şu an sanki dinozorlar çağında gibiyiz. Evet, filleri sevebiliyorsunuz ya da fillerle yıkanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaş Pınar'a yardımcı olacak. Ama ben ellemeyeceğim. Okey. Aa, fil yattı aşağı. Yat üstüne rahat rahat takılıyor. Fillerle yüzme işlemi de bitti. Arkadaşımı yüzdürdük. Şimdi bu alandan ayrılıyoruz. Ortalama
4-5 dakika boyunca fillerle yüzebiliyorsunuz. İster yıkayın, ister yıkanın. Fil safarisi yani fil turu. Fil yetimhanesindeki yapılan gezi bu kadar. Turumuzun ilk ayağı olan fil yetimhanesi ziyareti ve fil duşu bitti. Ne düşünüyorsun? Hayatında ilk defa yurt dışına çıkıyorsun. Sri Lanka hakkında fikirlerini de söyler misin? Şu an çok güzel. Çok sıcak önce. Evet, yanıyor. Evet. Ama çok güzel. Filler de çok güzel. Ortam çok güzel. Umarım daha güzellerini göreceğim ve daha güzel şeyler söyleyeceğim diye düşünüyorum. Peki yurt dışında, yani ilk defa yurt dışına çıkan birisi olarak uçakla buraya geldin. Kolay mıydı? Aktarmalı Çok kolaydı. geldin. Ve çok korktum biliyorsun, Evet. kaybolacağım. Ben sürekli seninle konuşuyordum. Şöyle rahat, böyle rahat ol. Yok, çok rahat. Benim anlattığımdan daha basit değil mi? Çok basitti. Hiç sıkıntı Sistem var yoktu. çünkü. Yani havalimanında mahsur kalmazsın. Kalmıyorsun. Direkt zaten hemen yönlendiriyorlar. Geçiyorsun. Hiç problem yaşamadım yani. Çıktın, sim kartını aldın, paranı bozdurdun, Aynen. havalimanından çıktın, bizi Seni bekledi. bekledim. Aynen. Her şeyi başarmış oldum. Helal olsun. Evet. Çok güzel. Bu da fillerin pisliği. Yurmumdan biçin ve bir tane fil böyle 5-6 parça bırakıyor. Bakın şöyle çok güzel magnetler var ve sadece 26-27 TL. You are from sir? Türkiye. Turkey? Yes. You know Turkey? No, we know that Discovery only. Evet, şimdi arabamız bu. Şoför arkadaşımız da bu. Yolda yürürken rastgele şey yazdım. Rent-a-car yazdım ya da rent-a-taxi yazdım. Ondan sonra orada gördüğüm What is your name, your company? My company? Yes. No name, rent a car. No name. No. No name. Okay. Tamam. Ben de zaten yolda yürürken bir yerde numara gördüm. Taksi numarası. Ondan sonra mesaj attım ona WhatsApp'tan. Dedim ki ben 3-4 gün gezeceğim. Beni gezdir dedim. Hani yanımızda gel sen de. Bu arkadaş değil ama onun arkadaşıyla konuştum. Ondan sonra gezeceğiz 3-5 gün. Gel bizi gezdir, mezdir, carcurt dedim, tamam mı? Bu kadar yol yapacağız, bu kadar yere gideceğiz. 3 günde 450 kilometrelik bir rota hazırladık. Adam 3 gün boyunca her dakika bizde olacak. Bizde gelecek, bizde yatacak, bizde kalkacak, her yere bizde gidecek. Nereye istersek oraya götürecek. 450 kilometre ve 225 dolar. Ayrıyeten de şu kilometre başına aşarsak 70-80 kuruş. Yani 100 kilometre yaparsak 30-40 dolara patlayacak. Yani 550 kilometre yol 250-260 dolara falan gelecek. Bence muhteşem bir fiyat. Zaten biz en az 10-20 yere gideceğiz. Hepsini parti taksiyle gitmeye kalksanız, neden taksiyle? Ancak şehirler arası belki dolmuş bulursunuz ama gittiğiniz yerde bir yerlere gidip gelmek için taksi %100 lazım, yani %100 lazım. 3 dolar ona, 5 dolar ona, 10 dolar ona derken 20 yerde zaten yine olacak da size 200 dolar. Şu an dünya kauçuk sanayinde çok önemli bir yere sahip olmasa da Sri Lanka için önemli ticaret kaynaklarından birisi kauçuk arkadaşlar. Ve bu gördüğünüz soldaki ağaçlar biraz önce kauçuktu, şimdikiler palmiye ama biz gece 5-5.30 gibi havalimanındaydık. Havalimanından Pınar'ı almıştık. Ondan sonra ve şu an Dambulla Mağara Tapınağı'na geldik. Burası Sigiria'nın o büyük kayalıklar var, yani 2 tane meşhur büyük kaya var. Üzerine çıkıp da ziyaret ettiğiniz. Oraya gelmeden hemen birkaç kilometre önce Dambulla Mağara Tapınağı diye bir yer var. Yine Sri Lanka'nın en önemli tapınaklarından birisi. Burayla ilgili şimdi çok da can sıkmadan hızlıca buranın hikayesini anlatacağım. Gezilecek, görecek yerleri anlatacağım. Bilet alacaksınız. Buraya gelecekseniz kadın arkadaşlarım, Pınar gibi değil, daha da uzun bir kıyafet giymeniz lazım. Çünkü burada hem erkeklerin hem kadınların kıyafet zorunluluğu var. Ayakkabıyla falan içeri giremiyorsunuz. Şimdi yaklaşık böyle bir 200 metre falan yukarı çıkacağız. Orada hem güzel bir manzara var hem de burada görülecek yerler var. Şimdi onları göreceğiz. Evet, biz turistik amaçlı çıkıyoruz ama buradaki Budistler, Hindular dini amaçlı çıkıyor ve tepeye en alttan aldıkları lotus çiçeklerini en tepeye çıkartıp oradaki Buda heykeline götürmeye çalışıyorlar. Çocukların falan bile ellerinde lotus çiçeği var. Siz de geldiğinizde aşağıdan alıp yukarıya çiçek çıkarabilirsiniz. Evet, biletlerimizi de aldık. Buradaki gişeden alıyorsunuz. Biletler tanesi 2000. Yerliye ya bedava ya daha ucuzu ama turistsiniz. O yüzden 10 katı. 2000 rupi de şu anın kuruyla 230 TL falan yapıyor. Çıkış kolay değil. Burada da merdiven yapmamışlar aslında. Bu kayayı çekişlerle oya oya basamak yapmışlar, bakın. Manzaranın keyfini ancak sabredenler sürermiş. Şu an manzara gerçekten
Bir harika. Başardın. Yapabilirsin. Daha bu bir şey değil. Daha Sigiri'ye gideceğiz. O tepeye çıkacağız. Şu an kendime atacağım bunu. Evet. Ayakkabılı giremiyorsunuz. Ayakkabısız gireceksiniz. Ayakkabıları burada çıkartıyorsunuz. Onu da paraya çevirmişler. Dua ediyorlar. Ufaktan bir gösterdim. Burayla ilgili ilginç bir şey var. Ola ki başı kapalı birisi buraya gelmek istiyorsa haberi olsun, giremez içeri. Başını açması lazım. Şapka, mapka ya türevi şeylerle içeri girmek yasak. Otomatikman yani başörtülü birisi de girememiş oluyor. Bu gördüğünüz her şey aslında koca bir dağın oyulmasıyla yapılmış. Bakın bu bir oyulma. Yani burayı oydular. Bu mağarada yani bu bölgede 2700 yıldır yaşam var. Bu da buraya geldi. Buda'dan sonra birçok öğretici buraya geldi. Aynı zamanda da 3 tane büyük kral buraya geldi. Gördüğünüz gibi o ellerine taşıdıkları çiçekleri burada Buda'ya sundular. İçerisi çok fazla nemli. Burada kocaman bir yatan Buda heykeli var. Zamanınız varsa bence Sri Lanka turunda buraya gelinmeli. Ben bu zamana kadar birçok tapınak gezdim. Hani Buda gezilecekler arasında kesinlikle girdi yani benim için. Düşünün bu zamana kadar yüzlerce değil binlerce tapınak görmüş birisi olarak burası şu an bence görülmeye değerler listesine girer tüm Asya'da. Bu da 3. ve en küçük mağara. Yine buraya da heykellerle doldurmuşlar böyle. Aslında burası bir mağara ve mağara duvarları ama boyadıkları için ya da kaplama yaptıkları için şu anki vaziyeti çok anlayamamış olabilirsiniz. Bu elindeki suyu şimdi şehrin merkezinde marketten de alsan 200 rupiye satıyorlar. Ta Allah'ın dağına çıktık. Burada adam buz getirmiş, buzmatik getirmiş. Satıyor yine 200. 200 rupi mi bu? Evet. Yani adamlar fırsatçılık yapmamış. Anladın? 200 rupi kaç para oluyor? Yani 23 TL. दाल करी O mercimek, बीन्स fasulye, kangkung pancar. Şimdi burada abi gördüğünüz gibi ağzına kadar yemek getirdiler. Bu kadar da ağzına kadar pilav getirdiler. 1750 400 lira yemek. Şu an bu gördüğünüz yemek 400 lira artı mango, muz, böyle bir meyve suyu söyledik. Sadece ellerinde mangolu muz vardı yoksa söylemezdim. Bu da 80 TL. Yani o arkadaşım da söyledi 100 de hadi 550 TL. Şu gördüğünüz sofranın tamamı 550 TL. Abi onlarca çeşit kuş sesi geliyor, ne kadar güzel. Evet şimdi köyümüze geldik. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir köy. Yarın etrafı da gezeriz. O ne be? Kuşa bak, bu nasıl bir ses be? Bu kadar iğrenç bir kuş sesi olamaz. Maymun mu yadı ya? Şimdi burası direkt homestay. Homestay ne demek? Aile evi arkadaşlar. Burası bir aile eviydi ve ben 2 odasını da ben kiraladım. Birisi Pınar için, birisi benim için. Bu gördüğünüz yer benim oda. Pınar da yanında kalıyordu. You are first time come to Turkey. Really? Yeah. İlk defa görmüş yesterday here- bir Türk. Bu zamana kadar sayısız ülkeye sipariş ettiğim bir şey vardı. Şimdi yine sipariş ettim. Ama çok Çok kötü teşekkür olmuş. ederim. Olsun. Her türlü yeriz. Afiyet Arkadaşlar çiğ köfte. Sri Lanka'ya çiğ köfte getirdim. 1 kilo hem de. Bunlar çiğ köfte getirdi ve şimdi abiye denetiyoruz. First you eat little bit. Maybe you like eat more. Good taste. Yeah. Really? Yeah. You like it? Yes. This one. Eat more. Eat more. මේක හොටි අකන්නේ. Beğendi. You like? You like? beğendim. Aha yemedi. Çocuk attı. Okay. What is your name? My name is Vetu. Vetu. Vetu, your name is good. This one little try. Diyor ki rica ediyorum birazcık denesene diyor. Aslında bunun nasıl yaptıklarını göstersene Ah. Okay. For me? Yes, yes. Thank you very much. This is Turkish style. Maybe you can half eat. This is Turkish style. Korkunç mu?
Yemyeşillik bir arazinin içerisinde şu an bir başımayız ve kameralara yakalayamıyorum ama burada papağanlar uçuyor. Burası zaten dünyada çok ünlü bir nokta yine kuş fotoğrafçılığında. Kuş fotoğrafçıları buraya gelip burada fil ve kuş fotoğrafları çekmeye çalışıyorlar. Onunla ilgili de burada turlar var. Hani belki aranızda kuş fotoğrafçısı vardır. Ki zaten varsa zaten burayı biliyordur. Evet, filler ülkesi Sri Lanka'da ilk gecemizi yapıyoruz. Daha doğrusu ilk gecemiz derken turistik ilk gece. Ben zaten 5-6 gündür buradayım. Arkadaşın ilk gecesi. Banyoyu da göstereyim size. Güzel, temiz. Dediğim gibi 15-16 dolara tuttunuz oda. Yani köy yerinde imkanları kısıtlı ama güzel oda. Yani temiz en azından. Evet, günaydın arkadaşlar. Gün doğmadan Memo uyandı. Dün gece hiç uyumamıştık, bu gece de 5'te kalktık. 5'te değil hatta 4.30'da falan kalktık. Şimdi tepeye çıkmaya gidiyoruz. Gün doğumu izlemek için ve bayağı insan varmış ya, şaşırdım. Demek ki çok nokta atışı turistik bir yer olunca belli oluyor. Şunu görürsün zaten bir sürü turist var. Aa, burada mı yatan bu da var. Evet, yürüyüşe başladık şimdi. Bayağı insan var bu arada. Yaklaşık 1 saat deniyor. Bakalım hatta ölçüm kaç dakika sürecekmiş yürüyüş. Görece biraz zor gibi çünkü hafiften diklik var. Çıktığımız yolu kısmen aydınlatmışlar. Sis hafiften başladı şu an. Çok mistik bir ortam oluştu. Evet, bu yolu kesinlikle terlikle yürümeyin. Ayakkabı lazım. Baksanıza burada insanlar çıkmakta çok zorlanıyor. Yani atletik olan adam çıkıyor ama olmayan adam gördüğünüz gibi zorlanıyor. Geldiler, beni buldular. Şu an maymunlar piyasa yapıyor. Kimin çantasını atlasam diye. Etrafta çanta gözü. Baba nasıl keskin nişancı gibi. Baba şu gözlere bak. Bak bana gelmeyin lütfen. Ben size meraklı değilim. Usul usul oturuyorum. Ha, git arkadaşını takip et, git. Git arkadaşını takip et. Evet, maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar hava açmadı, buraya kadar çıktık ama manzara sıfır, insanların çoğu gitti. Benim umudum vardı yine, dur lan şimdi açar şimdi açar ama açmadı. Hayatımızda bir kereden gelebileceğimiz bir yerde maalesef hava böyle, göremedik. Evet, o manzaraların arka planlarını da görün böyle. Kondisyon olmayan için inip çıkması çok kolay noktalar değil. Beni mi kastediyorsun? Ya senin de kondisyonun yok sonuçta. Normal. Evet. Burada da yatan burada var bir tane. Manzaraya karşı yatıyor. Sigiriye karşı, diğer kayaya karşı. Çok merak ediyorum şimdi, hayatında ilk defa deneyen birisini göreceğiz. Ben hiç yorum yapmadım. Tatla ilgili bilgi vermedim. Sıfır bilgiyle deniyor şu an. Bakalım ne umuyordu ne buluyor. Su gibi. Sevmedin mi pek? Ama soğuk su gibi. Ta- Asla bir tadı yok. Tahmin ettim. Bunu 3'e sınıflandırırız. Bazıları var cidden çok kötü. Bazıları var orta şeker. Bazıları var gerçekten çok iyi. Bu kötü değil. Orta şeker ama daha iyileri de var. Ama kötü değil. Evet, hava tertemiz oldu arkadaşlar. Ben de şimdi Sigiriye'ye çıkmaya gidiyorum. Asıl antik kentin olduğu yere. Arkadaşım yoruldu, buraya çıkamadı. Yani zorlandı. Orada şu an kaç tane? 1500'e yakın basamak var. Evet, 1500'e yakın basamak var ve çıkması inmesi 3 saat en az sürecek. O yüzden o yapamayacak. Ben şimdi gidiyorum. Çok sevindim ya, hava bir anda düzeldi. Bir anda düzeldi. Isınınca zemin sisi dağıttı. Abi süper ya, yağmur ormanlarında yürüyorsunuz gibi. Harika ya. Her yerden bu ara hayvan sesi geliyor. Arkadaşlar, vahşi tavus kuşu. Biraz önce kanatlarını açmıştı, ne güzel. Ben gördüm. Tam çekecektim, kapattı. Acaba yanaşabiliyor muyuz? Çok rahatsız etmeyelim. Abi çok güzel ya.
Arkadaşlar giriş ücreti olarak 35 dolar alıyorlar. Sadece şu an benim bulunduğum sahnede oğlum git lan kocaman. Ne yapacaksın? Sadece şu an benim bulunduğum sahnede belki de 100 kişi var. Belki de daha bir sürü insan geliyor. Paraya baksanıza. Paraya baksanıza. Bilet nereden alınıyor? Ve maymuna bak ne yapıyor. Evet arkadaşlar 30 dolardı bu zamanda. Şimdi 35 dolar yapmışlar. Çocuklarınız varsa 6-12 yaşa kadar 20 dolar. Herhalde 6 yaştan aşağısı bedava. Bakın burada diyor ki maymunlara karşı dikkatli olun. Ben size boşuna demiyorum. Bak, insanları ısırabiliyorlar. Ola ki buraya gelirseniz bence ne yapın biliyor musunuz? Sabah gün doğumuna aynı benim gibi gidin. O tepeye çıkın. Güneşin doğumunu orada izleyin. Zaten 7 gibi gün doğumu bitiyor. Ondan sonra oradan buraya gelmek, yürüme 15-20 dakika. 7.30'da hatta belki 8'de buranın kapısında olun. Galiba 8'de açılıyor. Tekrar inerken kontrol ederiz. Ve buraya giren ilk insanlardan olun. Yo, burası gece de açılıyor. Buraya gelen ilk insanlardan olun ve bu kalabalığa kalmayın. Şu an ben saat 9'da geldim ve tam 9'da da aslında kalabalık başladı. Çokça göreceğimiz unsurlar. Bu gördüğünüz tuğla ama dediğim gibi çok sağlam bir yapıda. Bunlar mermer ve bu gördüğünüz taş bloklar. Abi sayısız ama yani 3 milyon adetin kayanın yukarısında olduğu düşünülüyor tuğlanın. Ve sayısız böyle mermer bloklar var. İşin enteresanı bu mermer bloklar buraya nasıl geldi hala bilinmiyor. Çünkü buraya işte düşünülüyor ki 1600-1700 yıl önce yapıldı. O zamanlar burada bunları yapmaya imkan verecek, mümkün olacak bir mermer yatağı yok. Hala yok. Yani buralarda bu mermer yatağı yokken bu kadar mermer buraya nereden nasıl taşındı? Şimdi buranın yapımıyla ilgili 2 tane hikaye var. Hızlı anlatacağım. Çok sizi sıkmayacağım. Videoyu da sonra bitireceğim. Bir tane kral var ve taht sırası bekleyen de 3-4 tane oğlan var. 4. yüzyıllarda. Bir tane oğlan çakallık yapıyor. Kralı yani babasını öldürüyor. Daha sonra da bir tane de 2 tane kardeşini öldürüyor. Şu an bu gittiğimiz, gezdiğimiz her yer bir antik şehir arkadaşlar. Sayısız tuğlalar, ta tepe kadar. 1 saat, 1,5 saat çıkacağız şu an biz daha. Şimdi kral öldürüldü. Oğlu öldürdü. Kardeşini de öldürdü. Sonrasında tahta geçti. Ama diğer 2 kardeş bu babalarını öldüren kardeşi peşine düştü öldürmek için. Sonra bu kral olan, yani bu sonra ülkede iç karışıklık oldu yani anlayın. Daha sonrasında İşte bu adam öldürüleceğini anladığı için kaçtı, Sigirya'ya geldi, buraya yani geldi ve kendine bu kayayı gördü. Daha sonrasında da bu kayayı 7 yılda inşa ettirdiği, kaya dediğim arkadaşlar bilmiyorum kaç metre, çok metre, burayı inşa ettirdi. Burası bir savunma kalesi, aynı zamanda da antik bir yaşam alanı, bir şehir. Neden burayı yaptı? Aynı Alamut Kalesi'nde olduğu gibi aslında. Şimdi siz buraya isterseniz milyon askerle gelin ama tepeye çıkılabileceğiniz noktalar maalesef gördüğünüz gibi kısıtlı. Bu sebeple kayaya çıkmak için birkaç tane yol var. Ve o yolun başında diyelim ki 100 kişi bekliyor, 100 tane asker. Siz aşağıdan milyon tane de ordunuz olsa oraya sırayla çıkacaksınız. Aynı bu şekilde. Ve sırayla çıktığınız için sayınızın önemi yok. Yukarıdaki 100 kişi sürekli sizi indiriyor olacak ya da öldürüyor olacak. Kral kendini bu şekilde koruyacağını düşünmüş ve böyle bir yapı yaptırmış. Ama 7 yıl sürmüş. Ama bugünün şartlarıyla bile böyle bu kadar malzemeli bir yapının 7 yılda yapılması çok mümkün gözükmüyorken bunun nasıl yapıldığı hala merak konusu. Evet, giderek yükseliyoruz. Evet, bu kayaları da buraya dimdik taşımışlar. Şurada asıl yol o. Bu şu an yürüdüğümüz yol sonradan yapılma. Dağı oyarak kepçe sistemi dediğimiz, dün de anlattım size aynı şeyleri aslında. Kepçe sistemi dediğimiz sistemde sanki bu kayalar yumuşak bir topraktı. Kepçeyle birisi almış orayı yol yapmış gibi. Şimdi gidebilirsek oraya da size göstereceğim. Abi isterseniz runner olun. Ama maalesef çıkamıyorsunuz. İnsanlar çok yavaş ve 2 tarafı da kaplıyorlar. Böyle kaldık burada. Şuradaydık değil mi? Bayağı çıkmışız. Daha da çok çıkacağız. Arkadaşlar sıra var ya. Dağa çıkmak için sıra var. Baksanıza. Ya evde yoksan kayası. Bu kadar çıkacaksın bir de evde yokmuşsun. Çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. Hiç bu kadar beklemiyordum. Evet, bu antik kentin asıl giriş kapısı burası. Bakın burada bir tane aslan ayağı var. Aynısından da diğer tarafta da var. Şimdi bu aslan ayaklarının aslında üst tarafında zamanında gerçekten bir aslan vardı ve buradan insanlar aslanın ağzından şehre, ülkeye giriş yapıyordu. Ve bu
hem kralın ihtişamını hem de aslında buradaki gelebilecek düşmanlara karşı korku, yani kralın kim olduğunu göstermeye çalışıyor. Sabah çıkıp da sisli olan tepe tam şu arkamızda gördüğünüz tepe. Eğer onda çıktığımızda bir 2 saat daha bekleseydik bu dağı görüyor olacaktık. Hatta şöyle bir fotoğraf var, koyayım. Manzaramız öyle olacaktı ama maalesef kısmet olmadı. Aa, böyle bir diklik yok. İnsanlar zar zor çıkıyor. Bakın o kepçe dediğim sistemi görüyorsunuz değil mi? Buradan kayalar sanki bak, semsert kaya, sanki birisi bir kepçeyle almış gibi buralara. Ve böyle böyle her yeri, bu kayanın etrafı çizgi çizgi. Şu an bu gördüğünüz kayanın her tarafı çizgi çizgi. Şuna bak, yürüdüğümüz yere bak. Allah korusun bir kırılsa gittik aşağı. Mükemmel bir antik şehir bizi karşıladı. Şu an Bagan'dan daha güzel duruyor burası. Bakın ta buralara. Görüyor musunuz? Bakın mermer döşeli yer. Yani bu 3 milyon adet tuğlada bunlar. Bu mermerlerin o günün şartlarıyla buraya nasıl çıktığı çözülemiyor. Şu an bu gördüğünüz arka taraf kraliyet ailesinin yaşadığı taraf. Bu tarafta da şehir var. Üst tarafta yine şehir var. Ve deniyor ki dünyanın en eski botanik bahçelerinden birisi deniyor burası. Hala günümüze kalan. Ve bu aşağıda görmüş olduğunuz havuz sistemi de aslında ileri teknolojiye sahip. O dönemin koşullarına göre ileri teknolojiye sahip bir şey. Kraliyet ailesinin yaşadığı noktaya bakıyor. Abi ne güzel manzaralar varmış ya. Ayt. Ulan bir sene önce, 2 sene önce ne güzel hoplar zıplardım. Şimdi ayağıma güvenemiyorum. Uzun sarı yolu görüyorsunuz. İğne gibi de, karınca gibi de insanları işte bu radan yürüdük geldik arkadaşlar. Zigzag çize 200 metrelik, 200 küsür metrelik bu kayanın üstüne çıktık. Kolay olmadı. 1500'e yakın basamak var. 1200-1500 arası deniyor. Farklı farklı yazanlar var. Eğer ki kalabalık olmasaydı bence herkes çıkabilir. Yine tabii ki çok kolay değil. Kondisyon istiyor. Yani İstanbul'da oturup da ne bileyim 30 senedir sigara içen bir adamın hadi lan ben bugün Sigirya'daki kayaya çıkıyorum dedikten sonraki performansı biraz zor olacaktır. Kolay olmadı. Yani bulunduğumuz coğrafya neredeyse dümdüz. Çok dışarılarda böyle birkaç tane dağ sıra sistemi var. Onun haricinde etraf dümdüz ve bu dümdüz ovanın ortasında yükselen 2 tane kaya. Birisi bu ve diğeri de o. Bu anlattığım kral hikayesi resmi yazılı hikaye. Tabii ki burayla ilgili hem yerli hem yabancı kaynakları araştırırsanız inanılmaz sayıda haber var ya da belgesel var. Çünkü buranın uzaylılar tarafından yaptırıldığına ya da dünya dışı olmayan canlılar tarafından yaptırıldığına inanıyorlar. Ve bir gün tekrardan dünyaya döndüklerinde buraya iniş yapacaklarını düşünenler var. Buna inananlar var. Evet, zirvedeyiz. Şimdi burası kralın kardeşini, yani babasını öldüren çocuğu öldürdüler ya. Daha sonrasında burayı terk ettiler. Daha doğrusu burayı keşişlere bıraktılar. Yani 5. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar burada Budist keşişler yaşıyordu. O tarihten sonra Budistler de, yani keşişler de burayı terk etti. Ve 14. yüzyıldan 1850'lerin ortasına kadar burası ormanın içerisinde kaybolmuş, yaşam olmayan bir noktaydı. Daha sonrasında ne oldu? Tabii ki İngilizler gittiği her ülkede aslında böyle keşifler yapmış. Evet, bir yandan adamlar kötü şeyler yapmış ama hakikaten nerede böyle antik kuntik ilginç bir eser tarih sahnesinde kaybolmuş sonra tekrar bulunmuşsa hep İngiliz kaşifler bulup ortaya çıkarmış. 1821'de bir tane İngiliz kaşif çıkıyor ve burayı buluyor. Daha doğrusu general adam. Ve diyor ki burayı insanlığa kazandıralım tekrardan. İşte etrafını açıyor, buraları temizliyor falanlar filanlar. Burası o tarihten sonra dünyada yankı yapıyor, bilinirliği artıyor. Günümüzde de gördüğünüz gibi sırf bugün on binlerce dolar belki para kazanacak bir ekonomi sağlıyor buradaki insanlara. Güzel ya. Vallahi arkadaşlar Sri Lanka turu düzenleyeceğim kesin. Ne zaman? O kesin değil. Her şeyin arka yüzü var tabii ki. Baksanıza, inmesi bir dert, çıkması bir dert. İnemiyorsun. İşte bir tane adam yavaş olursa, inerse önünüzde, gördüğünüz gibi yüzlerce insan da yavaş kalıyor. Bakın sıranın başı burada, sıranın sonu ta aşağıda. Yukarısı bomboş, gidiş bomboş ama kimse gidemiyor, aşağıda da bekliyor. Çocuk çıkamıyor diye milyon tane insan. Evet, sıra gidiyor da gidiyor.
Evet, sıranın sonu yok. Maşallah, boşta sonu yok. Bir tane teyze. Yazık, günah ya. Sonu bucağı yok. Sonu bucağı yok sıranın ya. Bakın, ta dağın dibine indim. Sıranın sonu bucağı yok. Bir tane teyze en önde çıkacağım diye şu kadar milleti kilitledi. Evet dostlar, bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. İnanılmaz kalabalıktı ve hala insan dolu her yer ve adam başı 35 dolar para alıyorlar. Tabii ki bu turistlerden, yerlilerden daha ucuz. Ayrıca ileride bir müze var, oraya da girmek isterseniz 6 dolar ödüyorsunuz. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Bir ya da iki video daha böyle turistik olacak. Ondan sonra Sri Lanka'ya Kikimana'da keşfe çıkacağız. Beğenirseniz de, yorum yaparsanız da, destek olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.